Merhaba sevgili seyircilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size güzel şöyle bir portakal reçeli hazırlayacağım. Çünkü her mevsimi meyvesinin sezonu geçer. Geçmeden mevsimindeyken sevgili seyircilerim güzel bir reçel hazırlayacağım. Daha önce ayva reçeli, çilek ve kayısı hazırlamıştım. Şimdi de zaman portakal reçeli zamanı. 4 tane portakalımız var. 1 limon, 1 kilo toz şeker. Tüm malzemeler bu şekilde oluşuyor. Sadece 3 malzemenin bir araya birleşmesiyle güzel bir portakal reçeli ortaya çıkıyor. 1 kilo burada 300 gram portakalımız var. 1 tane limon, 1 kilo da toz şekerimiz var sevgili seyirciler. Hem kabuğunu kullanıyorum hem içini kullanıyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen şöyle şekeri kenara alıyorum. Önce işlem neyle başlıyor? Portakalın kabuklarını soyacağım sevgili seyircilerim. Sevgili seyircilerim, portakalların kabuklarını ayırdık, güzelce doğradım. Doğradıktan sonra şurada üzerinde beyaz bölümler varsa şuraları mutlaka temizleyelim. Pırıl pırıl olsun ki acısı olmasın diye söylüyorum. Şuraları tamamen temizleyeceğiz. Sonra dilimleri ayıracağım daha doğrusu. Şöyle dilimlerini ayırıyoruz. Şu dilimlerin içindeki bölümleri de temizliyoruz. Sonra dilimleri buradaki kendi yapısına göre dilimleri ayırdıktan sonra da minik minik küp küp sevgili seyircilerim minik minik doğrayacağım yani. Buradaki şekline göre doğrayacağım hepsini. Şimdi böyle ayırayım ama önce kabuğunu haşlamamız gerekiyor. Tencerenin içine portakal kabuklarını alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, portakal kabukları tencerenin içine geliyor. 2 su, 10'ar dakika ortalama kaynar suda, bol suda bir kabuklarını haşlayacağız. Neden böyle yapıyoruz? Özür dilerim. Acısını çıkarmak için. Hiç eğer bu yöntemi yapmazsak yoğun bir acılık olur portakalın kabuğunda. Bu defa reçeliniz acı olup yiyemezsiniz. Ondan dolayı üzerine yaklaşık olarak 1-1,5 litreye yakın su koyup 10'ar dakika kaynamaya başladıktan sonra 10'ar dakika kaynatıp 2 su değiştireceğiz. Ben de o sırada portakalları doğrayacağım. Sonra da portakal kabuğu, portakalın içi ve şekeriyle buluşma anı olacak. Sevgiyle kaynar mısın canım? Hadi bakalım. Sevgili seyircilerim, minik minik doğradık portakallarımızı. Çıkan miktarı görüyoruz. 1 kilo 250, 1 kilo 300 grama kadar bu ölçümüze tam yeterli gelir. Şimdi portakallar kabuklarıyla suyun içinde 10 dakika kaynadı. Buradaki amacımız acısının çıkmasını istiyoruz. Şimdi bakalım nasıl bir renk çıkmış onu da göreceğiz burada. Şimdi sevgili seyircilerim hemen ocaktan alıyorum. Süzgece dökeceğiz bir. Suyu süzülecek. 2 sefer bu işlemi yapacağım. Çünkü tam anlamıyla acısının çıkmasını istiyorum. Acısı nerededir Oktay Usta derseniz bakın suyun rengini göreceğiz şimdi. Süzgece alalım tamamen süzülsün. Yine tekrar aynı tencereye geri döküyorum. Bakın aynı tencereye geri döktüm. Tekrar üstüne sıcak su veriyorum. Kıymetli seyircilerim. 2 su yaptıktan sonra burada bir tanesinin tadını kontrol edin. Bir tanesini ısırıp yiyin. Acısı devam ediyor mu, etmiyor mu? Etmediği zaman tam olmuş demektir. Evet, şimdi bakın suyun rengi burada. Canım buhardan biraz görmek zor olabilir belki. Şöyle, evet. Şu anda sarı bir suyu var. Görüyor musunuz? Portakalın rengi buraya çıkmış oldu. İşte acısı burada oluyor. 2 sefer kaynatacağım 10'ar dakikalık. Süzdüreceğiz. Sonra da portakallarımız doğrandı. Bekliyor şekerle, kabuğuyla buluşma anı 10 dakikanın sonunda olacak. Sevgili seyircilerim şu anda portakalların kabukları ikinci 10 dakikanın sonuna geldi. Kontrol ettiğimde acısı tamamen çıkmıştı. Bu da bizim tam istediğimiz bir yöntemdi. Güzel. İstediğimiz gibi yumuşamış da oldu. Hem acısı çıkıyor hem de yumuşamış olur aynı zamanda.
Ben şimdi burada tezgahta çok buhar çıkarıyor. Hemen buraya alacağım. Burada süzdürüyorum. Aynı tencerede pişirmeye devam edeceğim çünkü. Evet, tenceremiz süzüldü. Yerine alayım tencereyi. Canlarım, ne durumdasınız? Bakın yine aynı sarı suyu çıktı. Sevgili seyircilerim, son damlasına kadar şöyle alalım. İsterseniz bazı portakalın acısı olabilir. Bir su daha haşlayabilirsiniz. Ama iki su normaldir. Biraz da hafif bir onun da rahiyası olsun sevgili seyircilerim. Evet efendim, şimdi hemen kabukları tekrar tencereye alıyorum. Canlarım benim, iner misiniz sevgiyle? Güzel. Bakın şu anda tencerede sevgili seyircilerim kabukları görüyoruz. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Hemen buraya şimdi portakalları ilave ediyorum. Doğramış olduğumuz portakallar geliyor. Sevgiyle iner misiniz canım? İniyorlar. Efendim, sofralarımızda güzel böyle ev yapımı reçelimiz olacak. Güzel, sevgiyle hazırlanmış bir reçelimiz olacak. Şimdi şöyle hemen kabuğuyla portakalları karıştırıyorum. Ocağın ateşini yaktım. Karıştırdıktan hemen sonra şimdi şekerini verme vakti. 1 kilo şeker döküyorum içerisine. Sevgili seyircilerim, şu anda saatime bakıyorum, tam 37 dakika oldu. Kaynamaya başladığı andan itibaren şu anda görüyoruz. Hemen kıvamını kontrol edelim. Ara sıra sevgiyle böyle yavaş yavaş karıştıralım. Şimdi kıvamını göreceğiz. 37. dakikada kıvamını kontrol ediyorum. Kıvam koyulaşmaya başladı. Hiç içinde su yok. Hemen bunu hatırlatayım. Su olacak mıydı diye bir akla soru gelebilir. İçinde su yok. Portakalın kendi suyuyla pişiyor. Kabuğu ve doğramış olduğumuz portakallar. Şimdi 37. dakika, 35. dakika fark etmez. Sevgili seyircilerim, hemen bir tane limon sıkıyoruz. Oktuyorsa zaten portakaldır. Limon neynesi diyebilirsiniz ama limon olmazsa reçeliniz şekerlenir. Ondan dolayı 1 kilo 300 gram portakal, 1 kilo şeker, 1 limon ile hazırlanıyor reçelimiz. Sevgili seyircilerim, hemen şimdi kıvamını bir daha kontrol edeyim sevgiyle. Canım benim. 5 dakika kaynasın sevgili seyircilerim. Ondan sonra bir tabağa alıp kontrolünü yapacağım. Sevgili seyircilerim, şu anda portakal reçelimizin tam 45 dakika oldu. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak reçelimizi hazırlıyoruz. Ama reçelde püf noktası nedir? Çünkü miktar artarsa, ben şu anda 1 kilo 300 gram ile yaptım ama miktar artınca biraz süre uzayabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen ne yapıyoruz? Reçelin kıvamını kontrol etmemiz gerekiyor. Sevgili seyircilerim, şöyle bir tabağa alın. Her reçel için geçerlidir bu yapmış olduğum yöntem. Bir tabağa alacağız. İlk sıcaklığı çıkacak. Çıktıktan sonra kıvam kontrolü yapacağız. Şöyle yayın tabağa. Hemen şöyle açık alana koyun, orada biraz soğusun. Ondan sonra bakın rengin güzelliğini görüyor muyuz? Şimdi soğuduktan sonra hemen şurada ağdalı olan bölümünü şöyle kaşık ile kontrol ediyorsunuz. Böyle kıvamlanırsa reçel gayet güzel demektir. 5 dakika şimdi buranın hemen ocağın ateşini burada kapatıyorum. Burası şu anda oldu. 5 dakika sonra hemen soğutup hızlıca kıvamını sizlerle paylaşacağım. Beş dakika hemen soğuttum kıvamını kontrol etmek için. Gayet şu anda güzel, kıvamlanmış. Daha şu anda sıcaklığıyla bu şekilliyse soğuduğu zaman daha böyle ekmeğin üzerine koyduğunuzda durabilecek halde olur. Çok güzel oldu rengi ve sevgili seyircilerim, güzel rahiyasının kokusu da geliyor çok şükür. Evet efendim, Oktay Usta'da reçel hazırlığı devam ediyor bütün hızıyla. Şimdi reçeli hemen ocaktan alacağım. Sevgili seyircilerim, soğumaya bırakacağım. Eğer çok miktardaysa altına bir sıcak soğuk su koyup tencereye oturtabilirsiniz. 5 dakika, yani şöyle alıyorsunuz, bir leğene su koyup tenceresiyle oturtursanız çok aşırı renk almaz. Altın sarısı
kalır. Şimdi soğusun. Ondan sonra net kıvamını sizlerle paylaşacağım. Bir gece bekledi mi 10 numara 5 yıldız olur. Sevgili seyircilerim, portakal reçelimiz şu anda servise hazır hale geldi. Kıvamını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi kıvam bu şekilde koyu. Eğer biraz daha akıcı olmasını istiyorsanız ben 4 portakal kullanmıştım. 5 portakal kullanabilirsiniz sevgili seyircilerim. Benim hazırladığım biraz böyle kıvamlı. Ben böyle seviyorum ama biraz da akıcı olsun derseniz biraz artırabilirsiniz. Şekerini artırmayın. Sadece portakalını çoğaltın kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen şöyle beyaz tabağa da alınca daha iyi görünür. Sunumunu beyaz tabakta rengin güzelliği daha iyi ortaya çıkar sevgili seyircilerim. Bakın görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Gayet güzel olmuş. Hatta biraz daha alayım. Şöyle bir görseli tam anlamıyla portakal reçelimizin görelim sevgili seyircilerim. Son derece bence başarılı. Siz bilirsiniz. Koyu sevmiyorum, akıcı seviyorum derseniz dediğim gibi portakalı artırın. Onun dışında hiçbir şey artırmaya gerek yok. Hemen diğerlerini de şuraya alıyorum. Subhanallah, Rabbim ne güzel nimetler veriyor. Ayva reçeli hazırladım sizler için kış ayı meyvelerinden. Yine kış ayı meyvelerinden bugün de portakal reçeli yaptım sevgili seyircilerim. Nisan, Mayıs ayları, Mart ayı yeni bir meyve gelmeyeceği için ondan dolayı kış meyvesi, yaz meyvesinden reçeller hazırlayabiliriz. Bunları inşallah elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Şu anda kış meyvelerinden ayva reçelim ve portakal reçelim sizler için hazırlanmış oldu sevgili seyircilerim. Evet. Efendim bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Kanalıma abone olup bana destek olan seyircilerime, siz saygıdeğer seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim işlerinizi rast getirsin, evlerinize bolluk, bereket versin, huzur versin inşallah. Yeni tatlar, yeni lezzetler hazırlamak istiyorum sizler için elimden geldiğince. Bugünkü tarifimiz portakal reçeli oldu. 1 kilo şeker ile hazırladım. 1 kilo 300 gram portakal koydum içine. Hiç su koymadan meyvenin kendi suyuyla hazırlanmış olan güzel bir reçel ortaya çıktı. Çıkan miktarı da sizlerle paylaşıyorum. Tadına baktım. Çok güzel. Tavsiye olunur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.